Merhaba arkadaşlar. Bugün Red Dead Redemption evreninin en ikonik çetelerinden biri olan Van der Linde çetesinin çöküşüne odaklanacağız. Van der Linde çetesi, Wild West'in en tanınmış suç örgütlerinden biri olarak bilinir. Çetenin çöküşü hem oyun dünyasında hem de karakterler açısından büyük bir trajediye işaret ediyor. Videomuzda çetenin nasıl yükseldiğini, neden çöktüğünü ve çöküşün arkasındaki temel nedenleri detaylıca inceleyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Van der Linde çetesi, Dutch Van der Linde tarafından kuruldu. Dutch çetenin lideri olarak hem karizmatik hem de idealist bir figürdü. Çete, başlangıçta özgürlük ve eşitlik temaları etrafında toplandı ve bu idealleri savundu. İlk yıllarında çete, çöl kasabalarında ve uzak bölgelerde bir dizi başarılı soygun ve suç işledi. Arthur Morgan ve John Marston gibi yetenekli ve sadık üyeleri sayesinde çete, kıtanın dört bir yanına korku saldı ve zenginlik kazandı. Ancak çetenin içindeki huzur uzun sürmedi. Dutch'ın liderliğindeki karizma ve idealizm zamanla yetersizliğe ve güvensizliğe dönüştü. Çetenin içindeki liderlik sorunları ve karar verme krizleri çetenin dengesini bozdu. Liderlik sorunları. Dutch Van der Linde, çetenin lideri olarak giderek daha paranoik ve öngörüsüz bir hale geldi. Sık sık yanlış kararlar aldı ve bu da çetenin başını belaya soktu. Özellikle çetenin ana hedeflerini ve stratejilerini belirlemede giderek daha fazla hata yaptı. Hem de tüm uyarılarımıza rağmen. Güven sorunları. Çetenin içindeki güven sorunları da arttı. Çetenin diğer üyeleri Dutch'ın kararlarından memnun değildi ve liderliğe karşı çıkma cesaretini buldular. Arthur Morgan ve John Marston gibi sadık üyeler bile Dutch'ın kararlarına karşı şüpheler geliştirdi. İç çatışmalar, çetenin içindeki anlaşmazlıklar özellikle Michael Bell gibi sorunlu karakterlerin etkisiyle büyüdü. Micah, Dutch'ın etrafında kötü bir etki yarattı ve çetenin moralini bozdu. Bu da çetenin üyeleri arasında daha fazla ayrışmaya neden oldu. Çetenin çöküşünü hızlandıran bir diğer önemli faktör dış baskılardı. Çetenin suç faaliyetleri yetkililerin dikkatini çekti ve polis ile kovalamacalar arttı. Pinkerton'ları hatırlarsınız. Buna hukuk ve yetkilileri örnek vereceğim. Çetenin suç faaliyetleri, özellikle banka soygunları ve diğer büyük suçlar, yerel yetkililerin daha sert önlemler almasına neden oldu. Çetenin sürekli olarak kovalanması, üyelerin moralini bozdu ve operasyonel verimliliklerini azalttı. Rakip çetelerde sinirimizi bozdu. Çetenin büyümesi doğal olarak diğer suç örgütlerinde dikkatini çekti. Çete, diğer çetelerle sürekli bir rekabet içindeydi ve bu rekabet zamanla çatışmalara yol açtı. Rakip çetelerle olan bu çatışmalar çetenin kaynaklarını tüketti ve enerjisini sarf etti. Ve son olarak çetenin dağılması. Van der Linde çetesinin başarısızlıkları ve iç çatışmaları çetenin dağılmasına neden oldu. Çetenin üyeleri hayatta kalma mücadelesi verirken, birbirleriyle çatışırken çetenin ruhu ve hedefleri de giderek bozuldu. Sonuca gelecek olursak, çetenin çöküşü hem bireysel karakterler hem de geniş çaplı olaylar açısından büyük sonuçlar doğurdu. Çetenin dağılması, karakterlerin trajik sonlarını ve Red Dead Redemption evreninde bıraktıkları mirası ortaya koydu. Don't forgive me. Just take the money and get out of here. Arthur Morgan, çetenin içindeki çatışmalardan ve Dutch'ın kararlarından en çok etkilenen isimlerden biriydi. Arthur'un çeteye olan bağlılığı, onun ölümüne ve hikayesinin trajik bir sona ermesine neden oldu. John Marston'ın da mücadelesi takdire şayandı. John Marston, çetenin çöküşünden sonra yeni bir hayat kurma mücadelesi verdi. Eski yaşamının yüklerinden kurtulmaya çalışırken, aynı zamanda çeteye karşı duyduğu sadakati ve geçmişin gölgeleriyle yüzleşti. Dutch Van der Linde. Çetenin çöküşüyle birlikte tamamen yalnız kalan Dutch, kendi idealizminin kurbanı oldu. Çetenin sona ermesi, Dutch'ın hayatındaki çöküşü ve trajik sona ulaşmasını simgeliyor. Van der Linde çetesinin çöküşüyle birlikte sadece bir suç örgütünün değil, aynı zamanda bir dönemin ve ideallerin de sona erdiğini gösteriyor bu son. Bu çöküş, Red Dead Redemption evreninde karakterlerin ve olayların ne kadar karmaşık ve etkileyici olduğunu ortaya koyuyor.
Yine de hem Van der Linde çetesini, hem Arthur Morgan'ı, hem de John Marston'ı çok sevdik. Kendi açımdan söylemem gerekirse en sevdiğim oyun Red Dead Redemption 2'dir. Dutch, get out here! Get out here now! Bu tür içerikler gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorum kısmına bırakmayı ihmal etmeyin. Abone ol, beğen ve kanala katıl. Oyun burada, eğlence burada. Sportaküs'te hayatı yakala.